Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videomuza daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Şu an ofisimizdeyiz ve Blackwater akvaryumumuzun başındayız. Yaklaşık bir 3-4 haftadır bu akvaryumla çok ilgilenemedim. Çünkü bir 2 haftalık yıllık izin sürem oldu. Bir süre gecede çalıştım vesaire. Pek akvaryumla haşır neşir olmadım. Bugün size akvaryumla ilgili kısaca bir güncelleme yapacağım. Balıklar ne durumda, tank ne durumda, azıcık ondan bahsedeceğim. Birazcık bakım falan yapacağız. Bir de daha önceki videolarında size söylediğim üzere akvaryumun bu orta kısmında, arka kısmı çok siyah kalmıştı ve boştu. Oraya biraz saz getireceğimden bahsetmiştim. Şimdi o sazları getirdim. İsterseniz hemen şimdi göstereyim sizlere. Bu Vallisneria gigantea, yani dev sazlar arkadaşlar. Evdeki akvaryumdan getirdiğim, boyları bayağı bir büyük. Bilmiyorum, yarıdan kesebilir miyim? Bu sazların da makasa geldiğini pek düşünmüyorum ama belki budarız, belki olduğu gibi Allah ne verdiyse dikeriz. Bu orta kısma, tankın arka kısmını birazcık yeşillendireceğiz. Ve arkadaşlar, Electric Blue Akara erkeğini görüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam erkek, %100 emin değilim. Daha önceki videoda bu arkadaşlar çiftti ve dişi bir kökün altında, erkek bir kökün altında tamamen saklanıyorlardı. Hiç hareket etmiyorlardı. Önceki videoda size bundan zaten bahsettim. Yani bu akvaryuma giren cikletlerin bir tuhaf olduğundan falan bahsetmiştim sizlere. Tam ortada, arkada öyle yatıyor. Sebebini anlamadım. Bir sefer bir çıktığını gördüm. Diğeri de hemen şuradan göstereyim size. Tam şu arada üst yüzgeçlerini görüyorsunuz. Dertlerini çözemedim ben. Daha sonra bu balığın dişisi, eşi öldü. Eşi öldükten sonra kendine geldi balık. Açıldı. Akvaryumda geziyor. Külhan Beyli oluyor. Eskiden meleklerden korkup siniyordu. Şimdi meleklerin üstüne falan gitmeye başladı. Hatırlayacağınız üzere akvaryuma ember tetralarla green neon tetraları eklemiştik. Şu an sadece 2 tane green neon tetra kalmış arkadaşlar. Ben izinden döndükten sonra muhtemelen bu arkadaş hepsini halletmiş. Bir 5-6 tane falan da ember kalmış. Bayağı bir yaramazlık yapmış benim yokluğumda. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşı elden çıkartmam lazım. Irz düşmanı. Akvaryumun tüm keyfini, moralini, motivasyonunu kaçırmış. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte önce şu camları ufak bir temizleyelim. Ufak bir su değişimi yapalım. Blackwater katkısını hazırladık. Blackwater katkımızı ekleyelim. Sazlarımızı dikelim arkadaşlar. Ve akvaryumumuzu bakımlı bir hale getirelim. Bu arada arkadaşlar, bugün İlter benim kameramanım, bana bayağı bir yardımcı olacak. Herkese selamlar. Ben de böyle sinematik bir video yapmayalım da hem sohbet ederek ilerleyelim, hem işte yaptıkça beraber konuşalım vesaire diye düşünüyorum. Ne dersin İlter? Sen nasıl istersen abi. Bence bu videoluk öyle gidelim. Önce bitkilerimiz kurumasın. Gerçi üzerlerine havlu kağıdı ıslak bir şekilde serdik. Önce sazlarımızı bir dikelim, onları bir güvenliğe alalım. Sonra salyangoz popülasyonumuz bayağı bir artmış. Salyangoz popülasyonunu biraz azaltmamız lazım. Su değişimi yaparken popülasyonu biraz azaltalım. Salyangozlarımızı toplayalım. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi birazcık ışık problemi olacak sanırım. Şunu mecburen kaldırmam lazım. Hemen şu sazları bir halledelim. Siz de böyle bitkileri bekletecek durumda olursanız arkadaşlar, üzerine bir havlu kağıt, onu da hızlatırsanız bitkileriniz kurumaz. Gördüğünüz gibi boylarının maşallahı var. Baya gerçekten dev saz, isminin hakkını veriyor. Bir tanesi vardı böyle 2 kat gibi, aynen bu. Şaka gibi gerçekten. Şu 1 metreden fazla. 1.10-1.20 falan var herhalde. Şöyle boyumu ölçecek olursak. Daha önce bu kadar büyük bir bitkiyi sanırım yetiştirmemiştim. Şimdi bunları dikmeden önce arkadaşlar hemen bir köklerinde budama yapıyoruz. Kök budaması da kökle gövdenin birleştiği noktadan yaklaşık bir 2-3 santim aşağıdan bu fazla kökleri alıyoruz. Bu bitkimizin yeni yerine daha kolay adapte olmasını ve köklerin yanmamasını sağlıyor. Ayrıca de dikimde bize bayağı bir kolaylık sağlıyor. Çünkü çok fazla kökle dikim yapmaya kalkarsanız toprağa girmesi, çıkması daha zor olabilir. Zaten çok bir kökümüz yok. Bitki çok büyük ama kabaca bir kökleri ferahlattıktan sonra bitkilerimizi de alıp akvaryumumuzun başına doğru gidelim. Bir tur gidelim şöyle, sonra tekrar geliriz. Tankın içini daha iyi görme açısından şunu şöyle koyalım. Buradan el yordamıyla dikeceğim. Ve gerçekten de akvaryuma biraz büyük gelecek ama yapacak bir şey yok. Niye girmiyorsun arkadaşım ya? Çalışmamızın birinci aşaması bitti. Saz bitkilerine diktik. Tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar akvaryum oldukça büyük oldu. Bugün bir bakımı yapalım. Blackwater katkımızı falan ekleyelim. Birkaç gün sonra su oturacak. Su oturduktan sonra duruma bir bakalım sazlarla ilgili.
Hala dikmediğim birkaç tane daha çıkıyor aradan. Çok rahatsız edici derecede büyükse sazlar, yani çok kötü görünüyorsa, ki bence Blackwater akvaryumda kötü görünmeyecek. Yani akvaryumun üstünü birazcık kapatmasının çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle ufaktan da bir bakarsak gayet de güzel olacak gibi. Sazlarla ilgili tekrar bir budamaya falan müdahale etmeye gerek yok. Şimdi bir su değiştirelim. Su değiştirirken de mümkün mertebe salyangozları toplayacağım. Çünkü çok ciddi bir salyangoz popülasyonu var. Hatta şimdi salyangozları birazcık alayım. Belki birkaç gün içinde bir salyangoz tuzağı da yapabilirim. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. Salyangozların bu kadar çoğalması hakkında ne düşünüyorsun abi? Ya muhtemelen ben yokken iş arkadaşlarım akvaryuma bakmak için çok fazla yem verdiler. Ramshorn salyangozların üremesindeki en büyük etken de yem. Ne kadar yerlerse o kadar fazla ürüyorlar. Yani siz az yem verirseniz tankınıza, sadece balıklarınız için yem verirseniz, balıklarınıza yetecek kadar, hatta balıklarınız suda kapacak, dibe çökmeyecek kadar yem verirseniz yere düşen yem miktarı çok az olacak. Bundan dolayı da ramşonlar çok fazla yemle değil de daha çok yosunla beslenecekler. Böyle durumlarda da daha kontrol edilebilir oluyor ramşonların üremesi. Onun haricinde çok fazla yem yerlerse, ki mesela benim vatoz balığı üretim zamanlarımda çok fazla yem giriyordum. Günde 3-4 sefer yem giriyordum tanka. Ve balıklı vatozlarla beraber ramşonlar da çok fazla tüketiyorlardı ve aşırı bir üreme söz konusuydu. Yani benim şahsi düşüncem büyük oranla hep yemle alakalı ramşonların üreme performansı. Şimdilik popülasyonu birazcık düşürmek adına şöyle birazcık elimle toparlayayım. Çünkü çok ciddi manada salyangoz istilası olmuş. Keşke nerite salyangozlar da böyle ramşonlar gibi kolay bir şekilde üreseler. Yani aslında akvaryumunuza, akvaryumun biyotopuna bir zararı yok ramşonların. Fakat çok fazla ürediği zaman görsel olarak birazcık rahatsız ediyor. Yani olması gerektiğinden fazla olduğu zaman her baktığınız köşede bir ramşon görebiliyorsunuz. Bundan dolayı belirli bir miktarda tutmak her zaman iyi. Hem görsel olarak hem fonksiyonel olarak. Nerite üretimi için ozmoz mu gerekiyordu abi? Nerite üretimi için ozmoz su gerekmiyor, fakat suyun tamamen değişik bir hale gelmesi gerekiyor. Bu tankta kalmadı sanırım ama şunun gibi, bu küçük bir canlı, zararsız bir canlı. Nerite salyangozu yumurtaları böyle. Nerite salyangozların yumurtalarının çıkması için bildiğim kadarıyla acı su gerekiyor. Yani tuzlu suya birazcık daha yakın olan tatlı sular gerekiyor. Bundan dolayı tatlı suda yumurtlasa bile neritelerin yavruları çıkmıyor yumurtadan. O yüzden bizim bu tatlı su akvaryumlarımızda nerite salyangozu üretmek çok mümkün değil. Şöyle kabaca camımızı da bir silelim. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Şu yan camdaki kripto sıralaması küçükten büyüğe çok güzel görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Sence sazlıklar o kriptoya ışık geliş. Abi sence sazlıklar kriptolara ışık olarak Işık olarak yaz. Bunu silmeyeceğim videodan. Abi sazlıklardan dolayı kriptolara ışık gelmeyecek gibi duruyor. Ne düşünüyorsun? Bir sorun çıkarır mı? Yani gelen ışık miktarını kesinlikle azaltır ama kriptolar çok tamahkar. Yani az ışıkla idare edebilen canlılar. Bundan dolayı çok bir problem olacağını sanmıyorum açıkçası. Ya da ilk kısmı atıyoruz değil mi abi? Hayır. Tüh. Bence gayet eğlenceli bir bölüm oldu. Neden atalım ki? Şimdi gelelim en zor kısmına. Evet, dinlenmiş musluk suyumuzu ekliyoruz. Evet, su değişimimizi tamamladıktan sonra şöyle bir kabaca bir tankımıza bir bakalım. Evet, arka tarafın yeşillendirmesi güzel oldu. Tank şu an tam bir curcuna, kaos. Şimdi Blackwater katkımızı ekleyelim. Tankı daha da bir kaos ve görünmez hale getirelim. 2 gün sonra da tekrar oturtturalım. Ve dikkat edin, sazların arasında balıkların girip çıkması çok güzel görünmeye başlayacak. Şimdi bile güzel oldu. Ama şu ırz düşmanı Evet, elektrik onu blue akarayı elden çıkartıp biraz daha renkli bir şeyler eklememiz lazım. Evde benim Rainbow Boes Money diye geçiyor olması lazım. O balıklardan var. Onlar da güzel. Belki onları buraya getiririm. Hatta çöpçüleri bile getirebilirim ya. Evdeki tanktaki balıkların hepsini getireyim, burada izleyelim abi. Bir dahaki bölüme de onu yapalım. Şimdi şu şeyi getireyim hemen. Blackwater katkısını. Özenle hazırladığımız Blackwater bitki çayımızı şu an tankımıza ekleyeceğiz. Önce içerisindeki eukaliptus yaprakları, dallar ve kızılağaç kozalaklarını ekliyorum. Yandı mı?
Kaynar. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ha? Uyanık. Kimse görmeden. Kimse Allah görmeden. muhafaza aman aman ayla mayla geçiyor. Ha? C2 fizik bilgisi. Kimse görmeden çaktırmayalım. Kamera arkası. Kimse görmeden Evet. su çok sıcak. Yeni kaynattığımız için el değmiyor. O yüzden birazcık soğutuyoruz. Ama kimse görmeden. Aynen. Kimse görmeden. Çayına soğuk su ekledi. Hala çok sıcak ama en azından dayanılabiliyor şu anda. Tanecikler tamamlandıktan sonra şimdi sırada çayımızı eklemek, suyumuzu Blackwater haline getirmenin zamanı geldi. Suyun şu rengi var ya, beni acayip mutlu ediyor ya. Acayip hoşuma gidiyor benim yani. İşte karşınızda Blackwater Aquarium. Tam anlamıyla bir Blackwater oldu. Partikülleri, zemindeki kaos, bitkileri ve balıklarıyla abi çok tatlı ya. Hayalimdeki akvaryum. Gerçekten yani çok keyif verici abi. Şu renk var ya, ben bitiyorum ya. Herkes beğenmez ama bu renk, bu doğallık, bu doğanın renkleri, bu tanenin renkleri beni benden alıyor yani. Gerçekten bir gün bekleyelim. Birazcık daha otursun tank. Üf. Üf. Ne düşünüyorsun sayın kameraman? Çok yakışıklı akvaryum. Hemen bir şöyle geçeyim. Bir de şu camımı şöyle azıcık. Balıklarla uyumuna gerçekten bitiyorum bu akvaryumu. Dediğim gibi evdeki o Boesman Rainbow'ları, Bolivian Ram var 2 tane. Onları, çöpçüleri falan da getireyim. Yapıştıralım gitsin bu tanka. Ama şu ırz düşmanına gıcık oldum. Onu çıkartmam lazım elden. Şu üstten ışık veriyor. Onu ilk videoda nasıl kesmiştik? İşte suda şu anda çok fazla partikül olduğu için ışıklar bu partiküllere çarptığı zaman parlama yapıyor. 1-2 gün içerisinde tank oturuyor. Bu partiküller komple dibe çöktüğü zaman o parlama kalkıyor. Şu an çok kötü görünüyor kamerada. Çıplak gözle gerçekten mükemmel görünüyor ama diğer videolarda da bu problemi yaşamıştım. İstersen şu açıyı kullanabilirsin birazcık daha. Dişi herhalde. Öyle hatırlıyorum. Küçük olan dişi. Büyük olan erkek. Ben de çok bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum yani. Yok işte onların finleriyle alakalı mevzu yanlış hatırlamıyorsam. Akvaryumu şu hale getirdiğin zaman, işte pH'ini ayarladığın zaman, tanenlerini Blackwater haline getirdiğin zaman balıkların davranışları bile gerçekten o kadar değişiyor ki anlatamam size. Yani balıklar kendi fıtratlarına, doğalarına dönüyor gibi onu sergilemeye başlıyorlar. Şimdi mesela kaç saattir buradayız, meleklerin hiç böyle beraber yan yana gezdiğini görmemiştik az önce. Dikkat edin mi? Bak şu anda yan yana gövde gövdeye geziyorlar. Emberler keza öyle. Çok fazla bir emberle ve neon kalmasa da Irz düşmanı. gerçekten hanımının öldüğü anda özgürlüğüne kavuştu ya. Hayvan özgürlüğüne kavuştu. Ben daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmadım yani. Olan green neonları oldu abi. Son kalan green neon. Yok bir tane daha var. 2 Var tane mı? falan var aynen. 2 tane görmüştüm. O da şu an tankın kaosundan bir yerlere saklanmış olabilir. Su falan Belki geçti. midesindedir abi. Şeyin akaran. Olmazsa sevinirim. Baksana bayağı tepki veriyor küçük balığa. Gerçekten o ya. O %100 eminim o yani. Evet arkadaşlar. Bu videoda ne yaptık? Blackwater akvaryumumuzun bakımını yaptık. Hafiften camları sildik. Birazcık salyangozları temizledik. Onu elle temizleyemeyeceğimiz kadar fazla. Ona bir tuzak ayarlamamız lazım. Belki bir sonraki bölümde ufaktan o tuzağa yer veririz. Sazlarımızı diktik. Arka plana özellikle çok yakıştı. Tank oturduğu zaman birazcık daha güzel görsele sahip olacak. Blackwater katkımızı ve yapraklarımızı koyduk. Bu sefer okaliptus dalları, okaliptus yaprakları ve kızılağaç kozalaklarından faydalandım. Katappa yaprağı elimde kalmadığı için kullanamadım ki Blackwater akvaryumların olmazsa olmazlarından birisi bence. Oldukça güzel etki ediyor. Size de tavsiye ederim. Şu anda bitki olarak arkada ufak bir lotusumuz var. Vallis Nerea gigantealarımız var. Dev sazlarımız ve kriptolarımız var burada sağda ve solda gördüğünüz üzere. Onun haricinde güzel bir Blackwater örtümüz ve suyumuzun rengi yerine geldi.
geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benim gibi bu Blackwater akvaryumlardan, bunların renginden ve doğal görünümünden hoşlanıyorsunuzdur. Ben gerçekten çok keyif alıyorum ve bu akvaryumlar çok yaygın akvaryumlar değiller. O halde bile ofisime gelen misafirlerim hepsi buradaki doğadan bir parçayı, buradaki bir kesiti gerçekten çok beğendiklerini söylediler. Bitkili bir tankım var. Bir önceki videoda o tankı sizlerle paylaştım. O tank tamam güzel diyorlar ama bu doğadan bambaşka bir parça. Yani gerçekten doğanın bir kesiti. Özellikle bu meleklerle küçük balıkların, pek kalmayan küçük balıkların görüntüsü çok keyifli. Dediğim gibi umarım güzel bir video olmuştur. İlter'e kamera arkasındaki emekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Senin paylaşmak istediğin bir şey var mı İlter'cim? Eline emeğine sağlık abi. Çok güzel bir video oldu. İkimizin de emeğine sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da aşağıda bulunan kısımdan bekliyorum. Umarım böyle aktif bir video olmasından dolayı, çok fazla sinematik değil de daha sohbet edasında geçen bir video olmasından dolayı sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.